Evet, şimdi de deleceğimiz parçanın çapına, malzemenin türüne göre buradan devir ayarını nasıl yapacağız? Kısaca bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun için öncelikle tezgahımızın arka tarafında bulunan 1 ve 2 nolu kısma bir bakalım arkadaşlar. Bakın bu anahtar kısmı 2 numarada ya da 1 numarada olabilir. Şimdi 2 numarada ya da hatta bunu 1 numaraya alalım. Tamam mı? 1'deyken bir kontrol edelim. 1'deyken bakın şuraya bakacağız arkadaşlar. Spindle speeds kısmı, işmilinin hızı, yani buradan hangi devirleri ayarlayabiliyorum ona bakacağız. Şu switch position kısmına yakınlaş. Bakın switch position kısmı anahtarın konumu demek arkadaşlar. Anahtarın konumu üstteki şekilde 1 numarada, alttaki şekilde 2 numarada. Biz arka taraftan ne yaptık şimdi? 1 numaraya ayarladık. O zaman şu alt tarafı düşünmeyeceğim. Yani üstteki devirleri şu anda ayarlayabilirim. Mesela 690 devri ayarlayalım. Tabii şu anda bir bakalım hangi harfteymiş. AD harfinde. Değiştirelim, mesela CD'ye alalım bunu. 340'mış CD. Buradaki kolu çevirirken herhangi bir şekilde dönmezse bir elinizle de mandalini çeviriyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Şu anda burası DD, burası nerede? CD. Mandalini şu anda dönüyor. Herhangi bir sıkıntım yok. Bakın tezgahımızı çalıştırdığımızda devrin biraz daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Şimdi şöyle deneyelim. Buradaki anahtar konumunu, yani switch position'ı 2'ye getirelim arkadaşlar. 2'ye getirdik. Daha sonra tablodan, spindle speeds tablosundan anahtar konumu 2'de olduğu için buradaki devirlere bakacağız. Mesela 1035'i ayarlamaya çalışalım. Neymiş? AD değil mi? Şimdi burası zaten D'de. Burayı da ne yapacağız? A'ya getireceğiz. Aynı zamanda mandalini de çeviriyorum bir elimle. Evet. Şu anda AD'de. Tezgahı çalıştırdığımda biraz öncekine göre daha yüksek devirde olduğunu göreceksiniz. Evet. 1035 devire ayarlamış olduk. O zaman dikkat etmemiz gereken switch position, anahtarın konumu ve buradan da harflendirmeler bu kısımda neyi ifade ediyor? Matkapların türüne göre bu tablonun yeri, biraz daha şekli, şemali değişebilir ama mantık her zaman aynıdır. Daha fazla Reels videosu için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.